Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve efendim Suriye'yi konuşmaya devam ediyoruz. Yine hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler bu kanala ve bu kanalın izleyicilerine özel çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Ve konuyu en derinine detayına kadar irdelediğimiz için bu bilgilere bu şekilde de ulaşma imkanı buluyoruz. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Ve efendim dolayısıyla özellikle Suriye'yi ve Suriye özelindeki mülteci sorununu konuşalım istiyorum. Çünkü baktığınız zaman geçmişteki videolarımızda Suriye'de olaylar nasıl başladı, temelleri nasıl atıldı, bu noktaya nasıl gelindi kısmını detaylı şekilde zaten irdeledik. O videoları da bu videonun kartlar kısmına kızlarıma söyleyeceğim bıraksınlar. Bırakalım, oradan da takip edebilirsiniz. Ve bu süreç Suriye'de bu noktaya geldiği andan itibaren, yani olaylar aslında ilk başladığı tarihlerde insanlar oradan kaçmaya başladılar. Sığınmak için bir yer, bir ülke aramaya başladılar. Ve bu sığınmacılara 2012 tarihinde hepimiz hatırlıyoruz. Televizyonlarda da bunu izledik. İlk ülke Türkiye oldu. Sığınmacılara kapılarını açan ilk ülke oldu. Bu kaçışma ve bu kargaşa esnasında İngiliz BND, beyaz baretliler, beyaz kasketliler, beyaz ifadesi de kullanılır orada, beyaz baretliler ifadesi de kullanılır. İngiliz BND Yardım Kuruluşu adı altında farklı faaliyetlerde bulunduğunu da iddia eden yayın organları da olmuştur. BND o bölgeye gitti, Suriyeli sığınmacılara yardım etmek maksadıyla. Hani siviller zarar görüyor, sivil vatandaşlara yardım edilmesi gerekiyor mantığıyla o bölgeye gitti, elemanlarını gönderdi ve köylerde insanlara yardım ederken insanlar korkutularak köyler boşaltıldı BND elemanları tarafından. Bu Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların kendi ifadeleri, yani bunu kendileri söylüyorlar zaten. BND elemanlarının geldiğini, kendilerini korkuttuğunu, köyleri boşaltmaları gerektiğini kendileri burada zaten beyan ediyorlar, anlatıyorlar. Yani bu öyle afakide bir bilgi değil efendim. Yalnız bu esnada, yani İngiliz BND kuruluşu orada faaliyet gösterdiği esnada ve tabii daha evveliyatı da var. Aslında yakın bir tarihte bu hadise gerçekleşti. Ee, Eski İngiliz askeri, BND'nin kurucularından ve BND'nin başkanı olan eski İngiliz askeri James Lee Mesurier Türkiye'de İstanbul'daki ofisinde bir sabah ölü olarak bulunuyor bu faaliyetlerin gerçekleştiği tarihlerde. Bunu size tesadüfi olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bu olaylar aslında birbirlerini tetikledi, birbirlerinin aslında bağlantılı ve bağlantı noktalarını oluşturur nitelikteydi. Bu esnada da efendim Suriye iyiden iyiye karışmaya başladı ve insanlar dediğimiz gibi oradan kaçmaya ve kaçışmaya başladılar. Bu arada da 8 Mart 2015 tarihinde IŞİD piyasaya çıktı ve Irak-Şam devletini kurduğunu açıkladı ve artık orada bir IŞİD yapılanması vardı. IŞİD kavramını da biz duymaya başladık. Kuruluşu geriye doğru gider. Ayrıca konuşulması gereken bir konu. Yalnız 2015 tarihinde Suriye'de varlığını gösterdi. Ben de varım dedi. Ve devamında efendim 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından ciddi manada kan kaybeden PKK terör örgütü de benzer şekilde Suriye'nin istikrarsız durumundan faydalanarak
aynı şekilde PYD, YPG, PJD gibi terör örgütlerini orada kurduğu ve PYD'nin kuruluşunu açıkladı zaten. O bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanarak PKK'nın devamı niteliğinde olan PYD artık Suriye'de konuşlanmış durumdaydı ve Türkiye'ye en yakın sınır noktaları tercih edilmişti. Böylelikle de efendim Suriye bir anda IŞİD, El-Kaide, PYD, YPG başta olmak üzere birden fazla terör örgütünün merkezi haline gelmişti. Ve bu terör örgütlerinin merkezi yapılanmaları başka odaklar tarafından desteklenmeye başlanınca Suriye'deki iç savaş bir anda dünya devletlerinin vesayet savaşına dönüştü. Öyle ki aslında her ülkenin oradaki terör örgütlerine yardım ettiğini biz basından takip ettik. Bunu da gizlemediler. Silah yardımı yaptıklarını açıkladılar. Maddi yardım yapıldığını da açıkladılar ve oradaki iç karışıklık ve oradaki iç savaş aslında bir anda vesayet savaşına dönüştü. İnsanlar köyleri hızla boşaltmaya başladılar. Hızla oradan kaçmaya başladılar. En kritik noktada efendim Suriyelilerden boşalan köylere İranlı Şia vatandaşları yerleştirdi. Özellikle Türkmen köylerine, bazı Türkmen köylerine, tamamına demeyelim, Türkmen köylerine İranlı Şia vatandaşlar yerleştirildi. Çünkü bu vesayet savaşının bir parçasıydı aynı zamanda İran. İran'ın da sınırıydı. Dolayısıyla İran buradaki vesayetini sonuna kadar kullandı. Oradan kaçan Suriyelilere de ilk kapılarını açan dediğim gibi Türkiye olmuştu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Süleyman Şah tesisleri adı altında Süleyman Şah kampı kuruldu. İnsanlar bugün de olduğu gibi oradan çok rahat yürüyerek geçebiliyorlar. İlk kampın kurulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye tarafı Talabyat. Yani Talabyat'tan Akçakale'ye çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Geçmek isteyen, ben o bölgeye gitmiştim. O bölgenin yapılan yani coğrafi yapısında az çok gözlemleme imkanım olmuştu. Çok yakın yani arada sadece iki ülkeyi ayıran terör örgütler var. Bildiğiniz üzere mayınlarda temizlendiği için çok rahat insanlar oradan oraya geçebiliyorlardı. Terör örgütlerde zarar görenler oluyordu. Yani can havliyle zaten insanlar terör örgütlerden atlıyorlardı. Yalnız o kadar karışık değildi o sınır hattı olaylar ilk başladığında. Çünkü e, Türkiye'nin Suriye sınırı o dönemde o süreçte temizdi. Yani bugünkü gibi orada konuşlanan yapılar pek yoktu. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin Suriye ile 877 kilometrelik bir kara sınırı var. Biz Suriye ile böyle büyüklükte bir kara sınırına sahibiz. Batıda Akdeniz'de başlar, doğuda İran sınırına kadar e, devam eder. Orada sona erer. Hatay, Gaziantep'le başlar. Devamında Kilis, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ile devam eder. Şırnak'ta da son bulur. Yani Şırnak o hattın son şehridir diyebiliriz. Haritayı gözünüzün önünde canlandırın. Suriye ile bu kadar büyük bir sınır hattımız var. Dolayısıyla bu sınır hattının Suriye tarafı henüz olayların yani o yıllarda 2000 yani olayların ilk başladığı yıllarda bu kadar karışık ve karmaşık değildi aslında.
Bu sınır hattında bulunan Suriye şehirleri henüz o dönemde o süreçte temizdi. Yani henüz olaylar oraya sıçramamıştı, başta Talabiyat olmak üzere çok sıçramamıştı olaylar. Bizim sınır hattımızda bulunan o Suriye şehirlerine henüz olaylar sıçramamıştı. 2012'de henüz olaylar tazeyken Türkiye'de muhafazakar, mütedeyyin, vatansever büyüklerimiz bu bölgeye Talabiyat hattından, Akçakale hattından Talabiyat hattına 30 kilometre derinliğinde girelim, orayı çevirelim, orada bir güvenlikli bölge oluşturalım. Birleşmiş Milletler'e de biz buradaki insanların güvenliğinden mesul ve sorumlu değiliz. Bunları burada istihdam edeceğiz minvalinde bir dilekçeyle bir beyanat verelim. Dolayısıyla da oradaki güvenli bölgeyi oluşturmuş olalım ve olayların da Türkiye'ye sıçramasını engelleyelim. Suriye sınırımızı da güvence altına, kontrol altına alalım şeklinde bir tavsiyede, bir projede, bir tavsiye niteliğinde bir talepte bulunmalarına rağmen bunu iktidar çok dikkate almadı. Muhalefet de kısık sesle de olsa işte 30 kilometre girelim, güvenlikli bölge oluşturalım şeklinde ifadeler kullansa da bu çok kısır seste kaldı. Çok etki yaratmadı. Muhalefette zaten bu talebe, bu tavsiyeye kulaklarını tıkadı. Kulaklarını tıkadığı için de bugünkü noktaya geldik. Hatta kulaklarını tıkadığı gibi Suriye sınırımız bir kalbura çevrildi. Elini kolunu sallayan her istediği şekilde oraya girebiliyor. Dediğim gibi yani aramızda hiçbir şey yok. Az şöyle bir tel örgü var. Ben orayı gördüğüm için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. O süreçte olayların ilk başladığı yıllarda orada Beşar Esad'a ait hiçbir kuvvet yoktu. PYD'ye, PKK'ya, PJD'ye ait hiçbir kuvvet yoktu. IŞİD henüz o sınır hattına gelmemişti. Gelmemişken bu tavsiye çok rahat uygulanabilirdi. Bu tavsiye uygulanmadığı gibi, kulakta tıkandığı gibi bizim elimizde koskocaman bir Suriyeli sorunu var artık. O günkü hataların, o günkü yapılan eksik dış politikanın neticesidir aslında bugün Türkiye'deki sığınmacı sorunu. O süreçte, o tarihlerde bu tavsiyeler iktidar tarafından dikkate alınmadığı gibi Suriyeli sığınmacılara da kapılarımızı açtık, geleni aldık aslında ve hatta kayıtsız iş yaptık. Gelen Suriyelilerin kim olduğu, ne kadar para harcandı, kayıt altına alınmadı, envanter tutulmadı, defterler tutulmadı. Yeni yeni biz ne kadar Suriyeli sığınmacı aldığımızı netleştirmeye başladık. O tarihlerde böyle kayıtsız iş yapıldı. Gelen alındı, elini kolunu sallayan çok rahatlıkla sınır hattından içeriye girebiliyordu. Kayıtsız, envantersiz ve deftersiz iş yapıldı aslında o süreçte ve onun biz ağır sonuçlarını da yaşıyoruz. Tabi bu süreçte yani Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye giriş yapmaya başladığı andan itibaren o tarihlere tekabül eden tarihlerde Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta kürsüye çıktı. Dedi ki biz Suriyeli sığınmacılara 40 milyar harcama yaptık. 40 milyar harcadık. Bize bu parayı verin. Suriyeli sığınmacıların yükünü tek başına Türkiye çekmek zorunda değil minvalinde bir açıklama yapıldı. Tamam dedi Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri, ödeyelim size bu parayı. Amenna. Lakin defterleri getirin, kayıtları getirin. Ne kadar harcama yapıldı, kaç tane Suriyeli Türkiye'ye giriş yaptı,
defterleri getirin inceleyelim, detaylandıralım, biz size bu parayı verelim dediler. Kayıtsız iş yapıldığı için, ortada kayıtlar olmadığı için net 40 milyar doların harcanıp harcanmadığını adamlar tespit edemedikleri için bunun ardından orada bir sessiz dönem oluştu. Daha sonrasında tabi Suriyeli sığınmacıları koz olarak kullanmaya başladık. Gönderdik, gönderiyoruz, kapıları açtık, açıyoruz diyerek Avrupa Birliği'nden ve üye ülkelerden 6 milyar euro Türkiye'ye verdiler ve geçtiler. Çok da Suriyeli sığınmacılarla artık ilgilenmediler. Alıyorlar mı? Evet, alıyorlar. Yalnız nitelikli olanları kendi ülkelerine alıyorlar. Onlarda da bir Suriyeli, yani onlarda da bir sığınmacı sorunu var. Yalnız bizim gibi değiller. Onlarda her şey kayıt altına alındığı için, kayıtlı ilerlediği için kim nerede ne yapıyoru biliyorlar aslında. Dolayısıyla olan bize oldu. 6 milyar euro verdiler, geçtiler. İşte o açtık, açıyoruz kapıları, gönderdik, gönderiyoruz Suriyeli sığınmacıları ifadelerimizde artık çok kimse dikkate almıyor, askıda kalıyor bu ifadeler. Bunun neticesinde de efendim bizim elimizde kalan kocaman bir ateş topu gibi Suriyeli sığınmacılar sorunu olmuş oldu. Bugün itibariyle Türkiye'de 300 binin üzerinde, kayıtsızlar da dahil 300 binin üzerinde Suriyeli sığınmacı olduğu ifade ediliyor. Daha vahimi, biz bu Suriyelilerin hangi terör örgütlerine üye olduklarını, hangi suç ve suçlara bulaşmış olduklarını bilmiyoruz. Terör örgütleriyle bağları, ilintileri olup olmadığını bilmiyoruz. En son yaşadığımız Taksim hadisesi bariz örnektir. Taksim'de yaşanan hadise neticesinde Suriyeli kadının kendi ifadeleri ile sınırdan nasıl elini kolunu sallayarak geçtiğini kendisi anlatıyor zaten. Oradan oraya geçtim diyor. Oradan arabaya bindim, oraya geçtim diye kendisi anlatıyor bunu zaten. Dolayısıyla biz bugün bu büyük sorunla karşı karşıya kalmış olduk ve özellikle diğer mültecileri ayrıca konuşacağız ama bugün itibariyle bu sorun çok büyük, sanıldığı kadar basit alınacak bir konu değil. Sanıldığının aksine tehlike çok büyük efendim. Öyle basite alınacak, gitsinler, göndereceğiz, gönderelim gibi söylemlerle çözülecek bir mesele değil artık Suriyeli mülteci sorunu. Derinlemesine ele alınması gerekiyor. 11 yıldır bu insanlar Türkiye'de yaşıyorlar. Türkiye'de doğan çocuklar var. Türkiye'de iş yeri açan insanlar var. Türkiye'de vatandaşlık alan insanlar var. Türkiye'de evlenenler var. Türkiye'de özellikle Türk kızları Suriyeli erkeklerle evlendi. Suriyeli kadınlar Türk erkeklerle evlilik yaptılar. Bu öyle basit gönderelim gitsinler gelsinler gibi bir konu değil. Derinlemesine detaylı bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Öte taraftan Türkiye'ye gelen Suriyelilerin birçoğunun terör örgütleriyle de bağlantılı, ilintili olduğu ifade ediliyor. Terör örgütlerine ait militanların da Türkiye'ye giriş yaptığı ifade ediliyor. Dolayısıyla efendim Türkiye'deki bu mülteci sorunu öyle basite alınacak bir sorun değil. Öte taraftan Türkiye'de bir de mülteci karşıtlığı denilen bir altyapısı oluşmaya başladı da bunun ciddi bir mülteci karşıtlığını da gözlemlemek mümkün. Nedir? Bir artımız var. Avrupa'daki gibi faşist ve sistematik bir ırkçılığa dönüşmez. En azından Türk insanı bu konuda biraz daha duyarlılığı yüksek bir millet. Yalnız bu konunun derinlemesine ele alınması, derinlemesine detaylı ele alınarak incelenmesi
gereken bir konu. Bütün bu sorunlar ortada dururken gönderiyoruz söylemleri çok bana yeterli gelmiyor. Havada kalıyor. Çözüm bulmaya çalışırken sorunu da büyütmüş oluyoruz efendim. Çözüm üretirken aklı selim düşünmek zorundayız efendim. Aklı selim çözümler ortaya koymak zorundayız. Birincisi, şayet çözüm üretmek istiyorsak Suriye resmi devlet başkanıyla masaya oturup bu konuyu konuşmamız lazım. Yani Suriye Beşar Esad'la masaya oturup bu mülteci sorununun konuşulması lazım. İkincisi, sınır hattımızın güvenlik altına alınması gerekiyor ve artık bir sığınmacı kabul edecek bir ülke olma pozisyonundan çıktık. Kapasitemiz belli. Yani Türkiye'nin kapasitesi belli. Gelenlerin kayıt altına alınması gerekiyor. Burada bulunan Suriyelilerin de artık tek tek kayıt altına alınması gerekiyor. Üçüncüsü efendim, burada kalmak isteyen Suriyelilerin, ki bu hakları vardır, vatandaşlık alanlar, evlilik yapanlar için özellikle bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sisteme entegrasyonu sağlanmalı, eğitilmeli bu insanlar. Türkiye yapısına uygun şekilde eğitilmeli, işe kontrollü şekilde yerleştirilmeli ve her şey aslında kontrollü olmalı. Öyle gelişi güzel bu insanları belli şehirlere salarak tehlikeyi aslında büyütüyoruz efendim. Görüldüğü üzere öyle üst perdeden göndermedik, gerçekçi olmayan söylemlerle sorunlar çözülmüyor. Bu çözüm önerilerimizi devamında da sıralayacağız. Yalnız şu an için kontrolsüz bir göç var. Kontrol altına alınması gereken bir süreç var. Konuşmaya devam ediyoruz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.